Adam sahnedeki yerini almış bile. Seni ben böyle çağıracaktım abi. Böyle dumanlar falan bir şeyler olacaktı. Evet. Hadi ya. İnme dur buradan. Tamam. Şöyle yapalım. Dur bekle gitme dur. Adam sahnede. Ben bakmıyorum sahneye. Ben de çıkıyorum saf böyle seni görmeden. Seni nasıl görmediysem. Evet. Son bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi alkışlarınızla Daron Yöndem. Hoş geldin. Teşekkürler. Merhabalar. Ben daha buradayım ben ama. alıyorum sahneye o zaman. Bir dakika dur 2 dakika laf edelim ya. Peki buyurun. No server, no cry. Evet. Introducing serverless. Aynen öyle. Bu bölümde 3 farklı sunumumuz olacak. Daron da bizi kırmadı geldi. Çok sağ ol. Benim bir tane var. Tişört de güzel. Tamam. Bir tane var ya sen bir tane. Karışıklık olmuş. Tamam. Süper. Ama sağlam yani. Serverless falan. Bakalım. Sağlam olup olmadığını göreceğiz. Sahneyi sana bırakıyorum. Çok sağ ol geldiğin için. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. 20 dakika. Sabahtan beri bunun geyiği yapıldı mı? 20 dakika inanılmaz bir kısa süre sunum yapmak için vesaire. Yapılmadıysa ben yapayım. Anlatacağım bir sürü şey var. Çok hızlı gitmeye çalışacağım olabildiğince. Sözde teknik demo da yapacağım. Slaytlarım içerisinde var. Ama sığacak mı sığmayacak mı hiçbir fikrim yok. Böyle bir başlık attım. Ya hikaye şurada başlıyor aslına bakarsanız. İlk Cloud'dan, ya geçen baktım işte hatta saklıyorum onun şeyini de böyle bir tane plaketimsi bir şey vermişlerdi. 2008'de ilk Cloud anlatmışım ben Türkiye'de veya Cloud'dan bahsetmiştim bir etkinlikte. 2008'den bu yana neredeyse işte birkaç ay sonra 10 yıl olacak. 10 yıldır aslına baktığımızda o ilk zamanlarda Cloud böyle olmalı dediğimiz şeyin hala olmadığının farkına varmak acı verici. O da nedir? İşte sürekli yapılan muhabbet Cloud'la ilgili pay as you go, işte kullandığın kadar öde vesaire. Ama birim nedir diye sorduğunuzda bazen enteresan cevaplar gelebiliyor. İşte birim bir çekirdektir diye. Birim işte saat başında çekirdektir, gün başında çekirdektir gibisinden. Aslına baktığınızda Cloud dediğimiz şeye geçseydik işte kullandığın kadar öde. Ben gerçekten kullandığım kadar ödeyeyim. Niye benden o çekirdeği provision etmemi istiyorsun ki? Yani kaç çekirdek kullanacağımı önceden bilip veya hani yolda giderken bile bana soruyor olman aslında bir anlamda abest. Çünkü benden kendi yükümü tahmin etmemi istiyorsun. Ben zaten Cloud'a geçmemin nedeni tahmin edemiyor olmamdı. Bunu senin çözmen gerekiyordu vesaire. Bunlardan bahsediyorduk ve baktığınızda bugün bile tamamen çözülmüş bir şey değil aslında. Serverless muhabbeti aslında bunu çözmekle alakalı. Hızlıca başlayayım. Bugün baktığınızda, bugün sabahtan beri burada hangi oturumlar yapıldı? Maalesef ki yani programa baktım ama burada olamadım. Başka bir etkinlik daha var. İkisi arasında git gel yapmak zorunda kaldım ama genelde bugün baktığınızda Cloud diye bahsedildiğinde işte süper trendi olan ne? Akla gelen böyle trendy Cloud'la ilgili kelime dediğimde aklınıza gelen ne? Var mı bir şey sallayabilecek olan? AI. Evet, güzel. AI. Machine learning değil mi? Trendy kelimeler. AI, machine learning. Bir de neler var? Container'lar var. Böyle süper seksi, her şeyi container'larla deploy ediyoruz. Herkes container orchestration öğrenme peşinde, yapabilmek peşinde. Oysa bu işe girdiğinizde, şunu da bir sorayım. Kaç kişi container'la production'a deployment yaptı bugüne kadar? Bir elleri görebilir miyim? 1, 2, ona ulaşamadığımız için seviniyorum yani şu anda. Niye seviniyorum? Haklı olduğumu gördüğüm için. Yani konteynerler çok seksi böyle. Hani lokalde işte Docker run, hoppa kalktı ayağa, aman ne kadar hızlı. Fakat production'a gittiğinizde karşılaşacağınız problemler çok enteresan olacak. Yani manzara o kadar tatlı değil aslında. Veya olmayabiliyor. Hani lokalde development ortamında süper güzel kaldır, indir, bindir. 2 saniyede hemen instance'ını aldım vesaire gidiyor da production böyle olmuyor. Çünkü baktığınızda container'lar bugün artık yeni VM'lerimiz. Yani yeni bir isim geldi, biraz daha hızlı çalışıyor vesaire. Aslında artık şey muhabbeti var. Container is the new infrastructure diye. Container'lar bizim artık yeni VM'lerimiz. Ben bu container'ları hiç bilmeyen birisine anlattığımda, ki Microsoft tarafında olduğum için çoğunlukla bilmeyenlere anlatıyorum. Container'ları anlattığınızda diyorum ki hani VM düşün, tamam mı? Footprint'i daha düşük, RAM'i daha düşük, işte kernel paylaşıyor vesaire, budur işte. Ama aynı kafayla düşün. Çünkü operasyonel açıdan kabaca aynı kafa zaten. İşte immutable, böyle büyük bir farkı var. İyi midir, kötü müdür tartışılır. Ama aynı kafa ve inanılmaz sadece hızlı olması ve biraz daha çevik olması hoşumuza gidiyor. Ama günün sonunda VM'lerle yaşadığımız problemlerin bir kısmı hala devam ediyor. Birinci problem nedir işte? Security patching yapacaksanız,
Bu sefer nerede yapacaksın? Eskiden VM'de yapardık biz bunu. VM'e patch gelirdi. İşte orada Windows, Linux ne çalışıyorsa artık. Artık imajı patchlemek zorunda kalıyorsunuz. Yeni imaj çıkıyorsunuz. Bu sefer imajın dağıtımı problemi var. İmajı dağıtacaksınız. Global bir deployment'ınız varsa bu sefer imajı da global olarak, doğal olarak dağıtmanız lazım. Her data center'da bir tane registry tutayım muhabbetine gidiyor bu sefer. Yani daha kompleksleştireyim mi senaryoyu proda çıktığınız zaman? Ve bir de orchestration'la uğraşıyorsunuz ki o zaten apayrı bir dünya. Hani hangisi ayakta, hangisi değil, nasıl scale edeceğim? Alt taraftaki hardware'i scale etmeye nasıl karar vereceğim? Yukarıdaki farklı konteynerlarımın kaynak kullanımlarından yola çıkarak vesaire. Bunlardan kurtulmamız gerekmiyor muydu? Yani cloud bunlardan kurtarmayacak mıydı bizi? Hikaye bu değil miydi? Şimdi bunu yapabilecek bir şeyler geliyor mu? Evet. Her şey çok daha güzel olacak artık. Ben bu Bob Marley moduyla gideceğim bu oturumda. Her şey çok daha güzel olacak. Peki nasıl güzel olacak? Serverless aslına baktığınızda ki inşallah demoda yapabileceğim veya göstereceğim birkaç tane kod screenshot'ıyla. Serverless bizim ta ilk günden beridir. Cloud dediğimiz şey bence. Kendimle ilgili bir background vereyim. Developer'ım. O nedenle ben kodla uğraşmak istiyorum. Yani bana, ya şöyle düşünsenize işte herhangi bir işletim sistemi için bir uygulama yazıyorsunuz. Şeyle uğraşıyor musunuz hiç? İşte bu makinenin diski acaba IDE'den mi bağlı, SATA'dan mı bağlı? Siz bir fail yaratacaksınız o işletim sisteminde. Bununla uğraşıyor musunuz? Hayır. Büyük ihtimalle hayır. Çünkü işletim sistemi bunu bir şekilde enkapsüle ediyor, arkaya saklıyor vesaire. Size logical file sistem veriyor ve siz oraya bir stream bir şey koyuyorsunuz ve yazıyor, gidiyor. Şimdi bu mantıkla yaklaştığınızda ve ben cloud'a geldiğimde niye ben çekirdek denilen şeyin farkında olmak zorundayım ki? Niye ben senin fiziksel dünyanla uğraşmak zorundayım ki? Niye hala ben işte şu kadar memory allocate ettik, şu kadar çekirdek, fiziksel makine başına şu kadar çekirdek, hadi bakalım bu sefer distributed transaction, çok apayrı bir yere atladım ama gideceğimiz yer orası. Hadi bakalım bir de bu problemlerle uğraşayım muhabbeti. Bunların hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum. Olabildiğince üzerimden kurtulmak istiyorum bu yükten. Çünkü ben sadece kodumu yazmak istiyorum. Yani senin yeni dünya scaling problemlerin beni aslında ilgilendirmemeli. Çünkü sen bu problemi çözmek için geliyordun. Serverless bunu çözebiliyor bir noktaya kadar. Yani bütün problemlerinizi çözmese de ciddi bir kısmını çözüyor. Bu slaydı koydum. Şöyle bir bakalım. Çünkü Martin Fowler'sız bir sunum olmaz diye tahmin ediyorum. Definition olarak aldım. Burada önemli olan iki şey var. Backend as a service, function as a service. Şimdi function as a service'i hiç bilmediğimizi, yeni bir şey olduğunu varsayıp onu bir kenara atalım. Backend as a service kulağa tanıdık geliyor. Backend denilen şey her neyse, her ne hayal ediyorsanız, bütün bu ihtiyaçlarınızı çözecek bir şeymiş demek ki serverless. Anladığımız şey bu. Ben bir şeyler vereceğim, bu platform geri kalan her şeyi halledecek. Peki ben ne anlıyorum? Benim anladığım şey şu, ben sadece kodumla ilgilenmek istiyorum, başka hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Scaling ile alakalı hiçbir problemle haberdar bile olmak istemiyorum. Ben kodumu yazayım, 5 milyon insan gelip request mi atacak? Beni ilgilendirmiyor. Parasını vereyim, neyse sen hallet. Alt katmanların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Bir anlamda şey de diyebilirsiniz, Platform as a Service'in de bir kademe üstünde miyiz? Teorik olarak değiliz aslında ama artık Platform as a Service dediğimiz şeyi infraya o kadar yaklaştırdık ki, hani container deploy edilen PaaS mı olur? Tartışılır. Artık orası böyle garipleştiği için Function as a Service sanki daha high level bir şeymiş gibi durmaya başladı. Ürünlere baktığınızda böyle de oluyor. Ama ideal Platform as a Service ortamı aslına baktığınızda siz veriyorsunuz kodunuzu ve kendisi hallediyor. Bir diğer önemli şey hiçbir commitment'ın olmaması. Hardware commitment'ım yok. Benden hiçbir tahmin falan sormayacaksın. Sıfır mı? Hiç mi kullanılmıyor? Sıfır para ödeyeceğim. Bir mi kullanıldı? Bir. İki mi kullanıldı? İki. Bu bir, iki ne derseniz, buradaki ikinci maddenin sonunda gigabyte per second diye bir birim var. Şimdi ben Azure tarafından bahsedeceğim ağırlıklı ama az çok her platformda aynı işte. Lambda'da da aynı, az çok şeyde de aynı, Google Functions'da da aynı. Şöyle hayal edin, bu bir gerçek. Kodunuz var, veriyorsunuz bir üreticiye. Üretici o çalıştığında kullandığınız CPU time ve kullandığınız saniye başına memory miktarı için ödeme yapıyorsunuz. Hikaye özünde bu. Daha granüler olabilir mi bilmiyorum. Benim aklıma bir şey gelmiyor.
Ama şu anda baktığınızda cloud ortamında en granüler, gerçekten kullandığın kadar öde ve bununla ilgili baştan bir commitment'la gelme bana. Koy function'ını, hiç kullanılmazsa 0 para, kullanılırsa kullandığın CPU time ve memory ve scaling ile ilgili de hiçbir derdin yok. İstediğin gibi ver function'ını, ben hallettim diyor. Yani isterse 5 milyon request gelsin, isterse 10 milyon request gelsin, isterse 1 gelsin. İnanılmaz ideal bir dünya. Tabii her böyle şey sunumunun içinde vardır böyle hani böyle inanılmaz pembe bir resim çizilir ya ve kimse kötü taraflarından bahsetmez. Kötü taraflarından bahsetmek derken aslında şu aklıma geldi. Bu bahsettiğimiz şey microservices mı? Serverless dediğin sanki hani function koyuyorsun falan. Şimdi burada da bir kafa karışıklığı var aslında. O da microservices'la ilgili tanımımızı tam oturtamamış olmaktan da kaynaklanıyor birazcık. Şimdi serverless'a gitmiş olduğunuz microservices build ettiğiniz anlamına gelmiyor. Hala monolit kafasıyla gidiyor olabilirsiniz. Hala dikey ayrımlarınız olmayabilir. Hala ciddi paylaşılmış ortamlarınız olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Serverless aslına bakarsanız bir infrastructure modeli denilebilir. Şu anda kafadan ayakta tanım sallıyorum bu arada. Ama bu kodunuzu nasıl yazdığınız, kodunuzu nasıl dizayn ettiğinizle alakalı değil. Veya internal architecture'ınızla alakalı değil. Bu bir deployment şekli, bu bir kodu çalıştırma şekli, bu bir resource kullanma, hardware resource'larını kullanma stratejisi diyebilirsiniz, her neyse. Ama olayın şu tarafı var tabii ki, serverless'a gittiğinizde sizi serverless'a geçmiş olmak microservices'e itecek. Bu da hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü microservices'e geçiyor olmanın bir maliyeti var. Her anlamda maliyeti var. Development maliyeti var, operasyonel maliyeti var vesaire. Ve bu maliyete katlanmak istemiyorsanız serverless'a geçtiğinizde kafa yapınızı değiştirmeye size iteceği için platform, bu ekstra maliyetin bir kısmını karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Ama mecbur da değilsiniz. Şimdi bütün bunları anlattığımda büyük ihtimalle kafanızda şeyleri düşünüyorsunuz. Yani tamam, bir sonraki projeyi bununla yazabilir miyim? Veya işte şu an elimizde bir proje var, yazdık zaten. Bunu hani serverless'a yapsaydık nasıl olurdu? Bu şekilde düşünmeyin. Bu şey değil, hani migrate edeceğiniz bir sonraki şey, istiyorsanız öyle olsun. Ama ben öyle görmüyorum. Bir sonraki projenizi belki tamam ama dediğim gibi kafa yapısının değişmesi lazım. İdeal ortamlarda evet, microservices konseptiyle gidebiliyorsanız, bunun maliyetine katlanabiliyorsanız serverless inanılmaz tatlı bir ortam olabilir. Tatlı bir ortam olurken, microservices'da service discovery dediğiniz şeyi sağlayabilecek mi serverless platformu sorusuna da bir sormak lazım. Çünkü şu anda neredeyse hiçbiri sağlayamıyor bunu. Yani ben microservices build edeceksem doğru platform serverless ortamları mıdır şu anda, bu ürünler midir? Bence hayır. Peki ne oldu şimdi yani? Ben serverless'ı ne için kullanacağım? Serverless'ı şu anda cloud hizmetlerinizde, cloud ürünlerinizde geliştirdiğiniz, bence konumlandıracağınız yer bir yapıştırıcı rolü. Hizmetlerinizi birbirine yapıştırmak. Bir yerden tetiklenen bir şeyi, event routing'in biraz daha, bazen şey diye adlandırılıyor örneğin, ki bence çok doğru bir örnek. Cloud'un store prosedürleri. Koyuyorsun, çalıştırıyorsun. Bir şeyi tetiklemek istiyor musun, istemiyor musun, tamamen sana kalmış. Ama Cloud'un store prosedürleri, bir function'ın var. Bu function tek başına deployable, tamamen bağımsız, tek başına yerleşiyor, tek başına yaşıyor. Kendi life cycle'ı var. Tamamen her şeyden bağımsız. Ve o arkadaş çalışıyor. Peki neler yapabiliriz? Şimdi Azure Functions tarafına baktığımızda desteklenen diller bunlar. Diğer provider'larda da az çok aynı şeyler. JavaScript dediğimiz zaten oradaki Node backend'i. Bu dillerden herhangi biriyle gelebiliyorsunuz. Şeyin farkından da bahsedeyim aslında. C# Script ayrı bir arkadaş. .NET Library dediğimiz ise .NET'e compile olan herhangi bir dili kullanabiliyorsunuz o noktadan sonra. Çünkü zaten assembly'yi deploy ediyorsunuz. Assembly'nin içerisinde birden çok function'ınız olabilir ki bakın bu ne kadar microservices kafasıyla çakışıyor. Yani bir assembly'nin içerisinde senin 150 tane function'ın varsa ve bunu single unit olarak deploy ediyorsan, bu function'ların her birine ayrı ayrı microservice diyebilir misin? Tartışılır. Bence diyemez. Ama böyle bir deployment modeli de var. Trigger'lar var, binding'ler var Azure Functions tarafında. Burada böyle bir liste verdim. Trigger'lar şu anlama geliyor. Bu arkadaşa diyorsunuz ki ben
şurada bir event olduğunda otomatik olarak function'ımı çalıştırmak istiyorum. Bunun ne tarafı binding derseniz gerçekten data binding de yapıyor. Yani işte S3 ile çalışmıyor da hani örnek olsun diye söylüyorum. İşte Azure'daki S3 muadili işte Blob Storage. Blob Storage'e gittiniz ve bir file upload oldu. Diyorsunuz ki arkadaş şu konteyner'a file upload olduğunda beni çağır. Upload olan işte Blob'un URL'ini de beraberinde getir. Hatta datayı da getir. Hatta şu da objedir, deserialize edip getir. Ve sizin function kodunuzda data deserialize olmuş şekilde geliyor. Sizin function'ınız o datayla beraber çalışıyor. Ne yapıyorsanız yapıyorsunuz. Output binding'leriniz de var. Buradan aldım, şuraya atacağım. Output binding'lerde de data transformasyonunu da kendisi yapabiliyor bir noktaya kadar. Yani transformasyon değil de serialize olaylarını yapabiliyor sonuç itibariyle. Ve şu anki binding listesi bu. Custom binding'ler tabii ki yazabilirsiniz. Burada en fazla ilginç olanlar diyeyim, hani popüler anlamda kullanılabilecekler. Birincisi webhook. Otomatik webhook açabiliyor size. İkincisi ise HTTP trigger. HTTP trigger özünde herhangi bir function'ın HTTP üzerinden çağrılabilmesini sağlıyor. Şimdi Demo yapacağım. 5 dakikam kaldı cesur bir hareketle. Laptop'um kapanmış. 20 dakikalık sunumdur, pilden yaparım dedim. Laptop gitmiş. Evet. İmdat. Demo yapacağım derken de yazmayacağım Allah'tan da. Görebilir miyiz benim ekranı? Süper. Tamam. Şimdi burada bir tane şeyim var benim. Azure Function App Allah'tan daha önce yarattım. Şurada bir tane function ekle diyeceğim. Ya bunu Visual Studio'dan da yapabiliyorsunuz. Klasik Microsoft muhabbeti, her yerden girip çıkabilirsiniz. Ben portaldan yapacağım. Portaldan yaptığımda C# script'le yaratacak. IL, MyL veya .NET Assembly muhabbetini portaldan yapamıyorsunuz. Visual Studio'dan yaparsanız onu deploy ediyorsunuz. Lütfen internet. Function ekle dediğimizde buraya bir galeri geliyor. Hazır yazılmış function template'ları gelecek bir gün. Ve 4 dakikam kaldı. Çok eğlenceli. 3, 2, 1 vazgeçtim. Ups, ben buradan açmayayım. Sunuma geri dönelim bence. Bu açılırsa geri döneriz. Aha, kötü oldu. Ama ya burada screenshot'ı var bir tane. Şimdi biliyordum başıma geleceğini. Bu aslında başka bir feature. Ondan da bahsedecektim. Şimdi yapacağım demoda şu olacaktı. Bir tane HTTP endpoint verecek bize. Onu hit ettiğimizde yazdığınız C# kodu çalışacak. Olacak olan şey bu. O C# kodunda ne istiyorsanız yapın. Yani aklınıza ne geliyorsa. Yani çok alakasız bir projede ben şey yapmıştım. GitHub'dan webhook'u ayarlamıştım. Webhook Azure Function'ı tetikliyordu. Azure Function'da GitHub'dan gelen datayı gidip bir yerde SQL'e yazıyordum. Niye insanın böyle bir şeye ihtiyacı olur? Hiç sorgulamayın. Ama ihtiyacınız olduğunda ve bunun ne kadar kullanacağını bilmiyorsanız, kullanmadığında para ödemek istemiyorsanız bir tane ufak function yazıyorsunuz, bitiyor yani. Bu kadar basit. Bu function proxy'ler, tabii function'ları çok fazla yazmaya başladığınızda her birinin kendi HTTP endpoint'i olabiliyor. HTTP trigger bind ederseniz. Bu senaryoda da şu oluyor, ben URL management'ı nasıl yapacağım? Function proxy denilen bir arkadaş var. Böyle inanılmaz lightweight, hani dummy'ler için API management denilebilir belki bir anlamda. Dışarıya açtığınız URL ve içeride root edeceğiniz URL function proxy'lerle yapabiliyorsunuz. Böyle bir JSON'la tanımlıyorsunuz o arkadaşı. Durable functions denilen bir şey var ki fantastik bir hareket. Şimdi bakın bu bir function tek başına. Bunu HTTP endpoint ile ben bunu tetikliyorum. İçinde bakın yukarıda Durable Orchestration Context var. Bu Orchestration Context'i aldığımda function app içerisindeki diğer function'lara da ulaşıp onları da çağırabiliyorum. Ve koda dikkat ederseniz await var. Şimdi bakın burada call activity async dediğimiz arkadaş başka bir function. HTTP üzerinden çalışan. O function'a parametre yollayıp çalıştırıyorum. Onu async çalıştırıyorum, await'liyorum, cevabını alıyorum, yoluma devam ediyorum. Bunu da başka bir function içerisinde yapıyorum. Ve bu function'lar durable, yani ne demek? Bu function'lardan herhangi bir tanesi bir noktada çatlar patlarsa, life cycle anlamında, kaldığı yerden devam edecek. Her await'lediğinizde aslında orchestrator o state'i saklıyor. Bir tane persistent storage'da. Ve sizin adınıza state'i saklaya saklaya step by step gidiyor. Durable functions böyle bir şey. Bunu yapmak için inanılmaz normalde hani efor sarf etmek gerekiyor. Bu platformla beraber geliyor. Bunun farklı implementasyon modelleri var. Bir tanesi bu. Hepsini aynı anda testleri ekleyerek hepsini aynı anda async çağırıyorum.
Ve bu arkadaş, bu da bir Azure Function, diğerleri de Azure Function'lar. Hepsi bittikten sonra, yani 10 tane şeyi HTTP üzerinden gittiğini unutmayın bunların. HTTP üzerinden 10 tane arkadaşı çağırmak ayrı bir hareket. Hepsinden cevap geldikten sonra başka bir yerde işinize devam edebiliyor olmak ayrı bir hareket. Ve bunun kendisinin de bir function olması apayrı bir dünya. Yani herhangi bir orchestrator üzerinde microservices'la bunu yapmaya kalkarsanız ciddi bir efor sarf etmeniz gerekir. Bu da platformla beraber geliyor. Vay anasını, 1 dakika kaldı. Çok güzel toparladık. Dokümantasyon linki bu. Functions Runtime'ın linkini özellikle koydum çünkü fantastik olan şeylerden bir tanesi şu. Bu arkadaşın runtime'ını indirip kendi data center'ınıza yükleyebilirsiniz. Yani o Azure Functions'da ne çalışıyorsa onu alıp portalı da dahil olmak üzere, biraz önce internetten dolayı çalıştıramadım. O management portal da dahil olmak üzere kendi data center'ınıza yükleyebilirsiniz. Worker nodları, Windows container'lar üzerinde çalıştırıyor. Kendisi, bunu dediğimde container manage edeceğinizi düşünmeyin. Kendisi hallediyor onları zaten. Sizin bilmenize de gerek yok aslında. Gereksiz bir bilgi verdim. Ama istediğiniz kadar worker node'a scale edip kendi functions ortamınızı yaratabiliyorsunuz. Linux'te de çalışıyor, Linux server'da da çalışıyor. Zaten runtime Mac'te de çalışıyor, her yerde çalışıyor arkadaş. Klasik yeni Microsoft havası bu. Ve 10 saniyem kala bitirmiş oluyorum. Çok teşekkürler.